Alo Umit abi. Şu bizim aradığımız belgeyle alakalı çok önemli gelişmeler var. Konuşmamız lazım. Ha yok. Onunla alakalı değil. Tamam. Tamam abi sen geldiğinde anlatacağım zaten. Tamam. Ben şimdi sana konum gönderiyorum. Söylediğim yere gel. Konuşalım. Tamam bekliyorum. Ulan düşündükçe kafayı yiyorum be. Nasıl olur ya? Tuğçe ile Kenan abinin katili Arzu ile Erkut. Bir insan bunu kocasına, öz evladına nasıl yapar ya? Aklımı kaybediyorum, aklımı. Olacak iş değil be. Ya doğru mu gördüm? Gonca mıydı o gelen? Aynen, Gonca'ydı. Da mevzu o değil. Otur. Murat. Murat mı? Ne olmuş Murat'a? Her şeyi öğrenmiş. Arzu'yu, beni, yangın raporunu, her şey. Yapma ya. Kim söylemiş ki? Vallahi bilmiyorum. Sen söylemiş olmayasın. Yok artık. Ya ben söylemiş olsam öğrendiğim ilk anda söylerdim değil mi? Allah belamı versin ki ben söylemedim ya. Çok kötü oldu bu, çok. Ne yaptı? Tehdit filan mı etti? Yok, tehdit etmedi de bastı gitti, işi bıraktı. Allah Allah. İşi mi bıraktı? Bağırdı, çağırdı, çekti gitti. Ne haber koç? Hoş geldin abi. Belge maalesef yok. Ne demek belge yok? Şu senin aradığın belge. Kenan abinin öldüğü yangınla alakalı kaza raporu değil mi? Evet de sen nereden biliyorsun bunu? Erkut abi söylerken duydum. Adam belgeyi almış, yakmış, yok etmiş. Yakmış ha? Güzel. Yani sözün kısası artık belge yok. Aferin koçum, aferin. Bu bilgi bana yeter. Ümit abi, bu arada bu senden alacağım para vardı ya. Onun kalanını herhalde buna mukabil olarak şimdi ödersin değil mi? Ne parası ya? Ben sana parayı belgeye karşılık verecektim. Ama ortada belge yoksa para da yok. Ne demek para yok ya? Ha? Ne demek para yok? Lan ben senin o gerizekalı belge için bir ton tehlikeye atıldım. Senin haberin var mı? Sen şimdi bana kalkmışsın, para yok diyorsun. Nasıl oluyor? Yapabileceğim bir şey yok. Ümit abi, yapma. Bak, ben bir ton tehlikeye atıldım senin için. Kendi keyfimden mi girdim o şirkete? Koçum, uzattın ama. Ümit abi, yapma gözünü seveyim. Bak İstanbul'un en belalı, en tehlikeli adamları peşimde. Eğer borcumu ödemezsem herifler benim canımı alacaklar abi.
Ya beni senden iyi kim anlayabilir? Ne olur yardım et. Ben senin paranın yarısını ödedim zaten. Bu devirde kim kime böyle bir şey yapar ha? Ümit abi bak adamlar canımı alacaklar diyorum. Abi niye anlamıyorsun Ümit abi gitme. Ya adamlar beni öldürecekler diyorum. Ümit abi. Ben atölyeye geçeyim artık. Geç mi kaldınız? Evet, ya Veysel idare edecekti ama yine de paydos kadar işleri yetiştirmem lazım. Bugün bayağı yorduk sizi. Her şey için teşekkür ederim. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Zaten yaptığımız geçici bir çözüm oldu. Yani bana kalırsa o evden çıkmanız lazım. Orası öyle de ben artık gideyim. Melek Hanım, yani eğer yapabileceğim bir şeyler olursa lütfen. Sağ olun, çok sağ olun. Peki, kolay gelsin. Size de. Hoş geldin Melek. Ne oldu? Elif nasıl? Ya, tamamen iyileşmedi ama daha iyi şimdilik. Ay olsun buna da şükür. Ya endişelenme. Ya çocuklar bizim gibi değil. İyileşirler hemen. İnşallah canım. Siz ne yaptınız, ne durumdasınız? İlk parti bitmiştir umarım. Bitti bitti. İkinciye geçtik. Ama daha çok iş var Melek. Bu elindekiler ne için? Fırfır. Ben fırfırlı kumaşları kesip hazırlamıştım çoktan. Ya gördüm de az kaldı. Yani beklemeyelim diye ben de tekrar hazırladım. İyi yapmışsın canım. İyi ben işe döneyim o zaman. Tamam, ben de önlemi giyip başlayayım. Oo, Melek Hanım. Nihayet teşrif edebildiniz ha? Kusura bakmayın, geciktim. Ne kusuru canım? İstediğin zaman gir çık. Lafı mı olur? Dükkan senin. Cevahir Bey, Elif çok hasta da ben... Onu bunu anlamam ben. İşler dağ gibi oldu ya. Bakın, bugün işler bitmeden kimse çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Ama bakın herkes zaten çok yorgun. Ya bu şekilde verimli çalışamazlar. Verimli merimli ne diyorsun sen ya? Yeni adetler çıkarma benim başıma. Cevahir Bey, böyle devam edersek defol ürün sayısı artar. O beni ırgalamaz işte. Herkes kendi hatasının bedelini öder. Defolu ürün kimin makinesinden çıkarsa onun yevmiyesinden keserim. Anlaşıldı mı? Ama bakın... Bak Melek Hanım, anlaşıldı mı dedim. Uyar mı demedim. Allah'ım ya. İyi günler. Gazetedeki ev ilanı için rahatsız etmiştim de. Evet, evet. Evin herhangi bir rutubet problemi falan var mıydı? Anlıyorum. Hı hı. Peki gün içinde görmek istesek bakabilir miyiz? Evet. Ha evet evet biliyorum orayı. Peki o zaman ben gelmeden tekrardan ararım. Teşekkür ederim. Yusuf'um kolay gelsin. Orhan'ım hoş geldin. Şöyle ofisten erken çıktım. Geçerken dedim bir seni göreyim. İyi yapmışsın. Çay söyleyeyim mi? Yok bugün çok içtim. Hayırdır sen ne yapıyorsun öyle? Ya ne yapayım işte ev bakıyorum. Niye? Ya melekler için. Onlar daha yeni taşındı. Ya öyle de işte... Yani ev çok kötü Orhan. Rutubet de var. Öf rutubet. Ya hatırlıyor musun benim o üniversitedeki evde de vardı. Ya yaşayamadık ya. Rutubet çok kötü rutubet. Biliyorum ya. Ne zor günlerdi. Ya çocuk olmasa yine bir nebze hadi neyse de bir de çocuk var. Doğru. Sahi Elif nasıl? Hasta olmuş. Yani ciğerlerini üşütmüş komple. Yok. Doğru. Bak senin derdini şimdi anlıyorum. Hayır.
Allah muhafaza zatürre falan çevirir. Yani o yüzden onlara bir an önce yeni bir ev bulmak gerekiyor. Nasıl peki, var mı? Baktın mı? Ya işte birkaç tane işaretledim, baksana. Ama asıl mesele bu değil. Hadi bulduk diyelim ki. Meleklere nasıl kabul ettireceğiz? Asıl ben onu düşünüyorum. Artık kabul edecek. Çocuk hasta diyorsun. Cık, rutubetli evde olmaz. Allah umarım öyle dediğin gibi olur Orhan. Suna, bak Şükriye'nin ipliği bitmek üzere. Ona yeni bir tane getirir misin? Bir de Gülay'a bu düğmelerden takviye yapman lazım. İri delikli olanlardan. Aysel'cim sen de elindekiler bittikten sonra Şükriye'nin yaptıkları manşetlerini ütülersin. Tamam. Ben bunları kontrol edip makineye geçeceğim. Peki. Hayırdır Melek? Bir haftalık işi bir güne mi yedirmeye çalışıyorsun? Yok yani mesaiye kalmadan bugünü bitirsek bana yeter. Niye? Akşama işin mi var? Bahriye Hanım söyledim ya Elif hasta. Ya benim aklım onda. Evdeki rutubet yüzünden olmuş. Ona bir çözüm yolu bulamaz mıyız? Konuştuk ya canım bunları. Depozito almadım işte, bu tadilatları yaptıracaktınız. Yani biz yaptırdık yaptırmasını zaten de. Hatta bu rutubetli yerleri bugün biraz elden geçirdik. Ama haliyle geçici bir çözüm oldu bu. Niye bana anlatıyorsun ki sen şimdi bunları? Yani dışarıdan müdahale edilirse daha kalıcı olurmuş. Vallahi ben hiçbir şeye müdahale ettiremem. Evi tutarken gözünüzü kapatmadım. Geldiniz, kendiniz gördünüz, tuttunuz. Tamam ona bir şey demiyorum zaten ama... Ne ediyorsun o zaman canım? Ha tabii o sizin eski saray yavrusuna benzemiyor ama ne yapalım artık işinize gelirse. Ay. Ay kız nasıl yedim ya. Vallahi 3 gün yürüsem var ya şu yediğim etleri kebapları eritemem ha. Ya Asuman hava çok soğuk yani. Biz şimdi ne yapacağız? Nereye gideceğiz ki? Ay karnım doydu ya vallahi şimdi kafam da açılır merak etme. Kız düşünüyoruz bir şeyler ne olacak ya? Yani peki senin daha önceden kaldığın bir evin falan yok muydu ya? Vardı da kiraydı. Hatta sen kirayı ödememiştin de bizi evden atmışlardı. Neyse canım affettim zaten ben seni. Ben hatırlamıyorum. Orayı çok hatırlamasan da olur boş ver. Peki o yani ondan sonra ne yaptın? Başka bir evin falan olmadı mı senin? Ay kızım ne evi ya? Fakirim ben fakir. Ama senin evin vardı. Anlamadım. Benim mi? Ya ben bunu daha önce nasıl düşünemedim? Yürü kızım yürü gidiyoruz hadi. Ya Asuman bir dakika bir dur. Ya benim öyle bir evim varsa bile şimdi nasıl gireceğiz ki? Ya kızım mutlaka bir çaresini, bir yolunu buluruz biz. Hemen şuradan bir taksi çevirelim, atlayalım gidelim ya. Hiç dolmuş falan uğraşamayacağım vallahi dondum zaten. Hem paramız da var. Ha. Yalnız paramız var diyor öyle taksi, konfor falan sen çok az alışma bence. Çünkü sen eski Gonca'yı hatırlayana kadar biz biraz daha sürüneceğiz belli. Hadi hadi. Yavaş be! Abi ne oluyor ya? Ne haber lan cücük? Abi ne yapıyorsunuz? Lan araba. Abi gözünü seveyim bırakın ya. Abi bırak. Abi bıraksanıza. Ya bırakın. Bin arabaya. Gonca'yı nereye götürdü acaba? Bir bilsem. Her geçen saniye benim arayayım de. Hayır çıkıp arayayım desem nerede arayacağım ben bu kızı? Düşün Arzu, düşün. Düşün Arzu. Nereye götürmüş olabilir? Ümit sen neredesin ya? Kaç saattir yoksun ortada. Neredesin sen? Vay be. Çok duygulandım şu an. Yani karım kocasının yokluğunu fark etti demek ha.
Dalga geçme Ümit. Çok önemli bir sorunumuz var. Neymiş o? Gonca yok. Gitmiş mi? Ya gitmiş, Asuman gelmiş, ben evde yokken almış Gonca'yı götürmüş. Bunu nereden biliyorsun sen? Gerizekalı telefonla burada unutmuş, oradan biliyorum. Ne yapalım yani Arzu? Kayıp ilanı mı bastırayım? Ne istiyorsun? Ben senin nasıl bu kadar rahat olduğunu anlayamıyorum Ümit. Ne yapabilirim Arzu? Ya bir şey yap bir şekilde, bizim onu bulmamız lazım. Arzu, bu sefer benim elimden hiçbir şey gelmez. Demek elinden bir şey gelmez. Yani diyeceğin tek şey bu mu? Aynen öyle. Yani bana yardım etmeyeceksin. İnanamıyorum sana Ümit. Yani ben yardıma ihtiyacım var diyorum ve sen hiçbir şey yapmıyorsun, öyle mi? Bu kez senin için parmağımı bile oynatmayacağım Arzu. Kusura bakma. Bunu neden yaptığımı çok iyi biliyorsun. Ümit! Ümit dur Ümit! Allah kahretsin ya! Allah kahretsin ya! Vallahi Orhan ben beğendim. Sen nasıl buldun? Allah bence de güzel. Hem Elif'in okuluna da yakın. Ya zaten en önemlisi o kardeşim. Evet, evet. Hem öyle eşyaları da çok eski değil. En azından temiz. Yok canım yani istenilirse bu akşam bile girilip oturulabilir evde. Bence hiç kaçırma bu evi kardeşim. Ya şimdi şu diğer evi de bir görmek istiyorum. Belki daha iyi çıkar. Yani sen bilirsin. Ama bu fiyata bu ev resmen kelepir. Yani öyle aslında ama... Ya zaten diğer evde hemen şu parkın arka sokağında. Bakarım yani. İyi, sen bilirsin. Hem sen de ofise git artık. Ya benim vakit sıkıntım yok. Ya boşa uzatma şimdi yolu. Hemen şuradan geçersin. İyi, teklif var, ısrar yok. Görüşürüz dostum. Hadi sağ ol. görüşürüz kardeşim. Abi ne olur bırakın beni. Bak yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Ulan sesini. Ne böğürüyorsun öküz gibi? Hıyar. Biraz volüm düş. Abi yalvarırım bakın. Ne olur dinleyin beni. Ya ben hiçbir şey yapmadım. Bırakın gideyim. Konuşma lan. Abi bak vallahi billahi ben hiçbir şey yapmadım. Abi neden anlamıyorsunuz? Ya bırakın. Değiştir ulan şu plağı artık değiştir. Cık 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 hep aynı. Abi bak anlamıyorsunuz ama. Yemin ederim benim hiçbir suçum yok. Niye getirdiniz beni buraya? Oğlum bak kafa ütülemeye başladın. Bak bana geliyorlar sağdan soldan. 2 dakika adam akıllı otur şurada. Yoksa çok fena olacak bak. Abi yalvarırım bırakın gidin. Ya ben hiçbir şey yapmadım. Neden anlamıyorsunuz? Ya Allah'ınızı severseniz bırakın gidin. Hoş geldin babam. Eyvallah. Hoş geldin babam. Ne oldu? Niye sustunuz? Ne yapacaksınız bana? Latif Bey. Resmiyeti severim. Aferin. Ama yalandan nefret ederim. Neydi bizde kural? Bir yanlış bütün doğruları götürür. Latif abi. Bak inan. Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Ya yalvarırım. Bırakın beni gideyim. Ulan hala yalan konuşuyorsun. Bana bak ulan. Sen yanlışların en büyüğünü yaptın. Benim kıymetlim, gözümün nuru, senin gibi bir cibiliyetsizin yüzünden ölüyordu. Öldürüyordun lan sen kelebeğimi. Babam, bak yemin ederim sen tamamen yanlış anlamışsın mevzuyu. Ya ben aileye hiçbir şey yapmadım. Bak inan ben aileye bir gün bile umut vermedim abi. Aile tamamen konuyu yanlış anladı. O kendi kendine kapıldı bana. Ben hiçbir şey yapmadım. Yalan konuşma lan. Elimle sökeceğim şimdi ciğerini. Latif abim. Abi ne olur bana inanın ya. Ya bırakın gideyim. Sen kimi kandırıyorsun lan? Ayla hamile. Ne? Hamile mi? Anne nasıl oldu Elif? Düştü mü ateşi? Düştü çok şükür. Öksürüğü için ballı süt de içirdim. Annem
Çok sağ ol ya. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? O benim canımın yarısı. Oğlumun emaneti. Ben bakmayacağım da kim bakacak torunuma? İyi ki varsın annem. Ya anne, ya ben bu akşam mesai kalacağım. Çok iş var. Gerçi elimden geldiğince hızlıca bitirmeye çalışıyorum ama. Ben torunumu gözümden sakınırım yavrum. Aklım burada kalmasın. Sen rahat rahat çalış. Çok sağ ol annem. Ya sen yine de bir şey olursa haber ver, tamam mı? Elif'i de öp benim için. Benim ne yapıp edip bugün Melek'le konuşmam lazım. Evden çıksınlar ki ben de şu kadından paramı alabileyim. Ulan sen canına mı susadın? Çocuk zembille gökten mi indi? Latif abi. Abi vallahi billahi ben yapmadım. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama ben bir şey yapmadım aileye. Sen kim oluyorsun lan? Benim ailemin karnındaki çocukla bırakıyorsun. Latif abi. Abi yemin ederim ben bilmiyordum. Kızımın namusuna göz dikmeyi biliyorsun da bunu mu bilmiyorsun lan? Latif abi. Abi yemin ederim ben aileye hiçbir şey yapmadım. Ne olur anla. Ulan hırs düşmanı. Keseyim mi lan dilini? Oğlum ver bakayım şu sustalıyı. Buyur babam. Kurban olurum. Ne de güzel yakışıyor eline. Abi kılıcım ben alayım yapma. Senin yüzünden biricik kızım ölseydi ne yapardım lan ben? Abi ne olur yapma. Abi ben bir şey yapmadım. Niye anlamıyorsun? Aç ulan ağzını, çıkar dilini. Kiletme beni. Hop birader, sen de kimsin? Ne oluyor lan? Sen de kimsin birader? Erkut. Erkut abi. Latif babam. Dur gözüm dur, yavaş. Bizim alemin eski delikanlılarından. Eyvallah. Gözüm, nereden çıktın sen? Sürprizi sevmem, bilirsin. Biliyorum baba, biliyorum. Kusuruma bakma. Benim senden bir ricam olacak. Beni kırmazsan çok sevinirim. Hadi bir de bakalım. Bu delikanlıyı serbest bıraksan baba. He? Affetsen. Abi ne olur bırak beni ha. Tanıyor musun sen bu ırz düşmanını? Tanıyorum baba. Murat'ı yakından tanırım. Şimdi Erkut, seni severim. Delikanlı adamsındır. Eyvallah. Ama bu herif ölüm fermanını kendi imzaladı. Buradan ona çıkış yok. Latif baba, duyduğum kadarıyla sana borçlanmış. Bak ben kefilim. Bütün borcunu kapatacağım. He? Gözüm, olay sade para olsa topuğa çalışır gönderirim. Ama bu seferki başka. Mevzu bahis kızım. Tamam baba. Bak o konu da bende. Sen hiç canını sıkma. Göreceksin gençler mutlu olacak. Benim lafım baba, benim lafım. Erkut'un lafı. He? Veysel'cim hoş geldin ya. Yoruldun değil mi? Ay yok canım. 2 sokak aşağıya gittim. Çok mu? Çok sağ ol canım. Ben hemen bunları kalıba sokayım sonra dikime geçeyim. Aa, Melek, dışarıda Yusuf Bey'le karşılaştım. Vakti varsa biraz konuşabilir miyiz diyor. Şimdi mi? Kapıda bekliyor. Tamam canım sağ ol ben bir bakayım. Tamam. Merhabalar. Merhabalar. Kusura bakmayın sizi de işinizden ettim ama size anlatmam gereken mühim bir mevzu var. Ya bir önemi yok da bir sorun mu vardı? Yok hayır. Ben bir şey yaptım. Açıkçası uzun zamandır da düşünüyordum zaten. Ben anlayamadım ne yaptınız? Şöyle izah edeyim. Bakınız Melek Hanım. Yani işlerinize karışmak ya da hayatınıza müdahale etmek değil amacım.
Ama Elif'i o şekilde hasta görünce dayanamadım. Ben sizin için ev tuttum. Ev mi tuttunuz? Evet. Ben de tam sizin istediğiniz gibi. Eşyalı. Ve Elif'in okuluna da yakın. Yusuf Bey bakın çok teşekkür ederiz ama biz böyle bir şey asla kabul edemeyiz. Melek Hanım lütfen. Lütfen ama hayır demeden önce biraz düşünün. Hem yani Elif bu şekilde o evde yaşayamaz. Doktorun da dediğini duydunuz. İyi de ben bir çözüm yolu bulacaktım zaten. Bakınız Melek Hanım. Yani isterseniz hemen bu akşam taşınabilirsiniz. Ev hazır. Hayır. Bakın gerçekten teşekkür ederiz ama biz bunu kabul edemeyiz. Lütfen siz de ısrar etmeyin. Benim şimdi işime dönmem lazım. İyi günler size. Peki. Peki siz bilirsiniz. Ay böyle zorbalıkla, tehditle falan bir yere varamazsın canım. Ay ben insanlara ne derim? Ay hiç olur mu böyle şey canım? Ay senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Hay Allah. Ay tamam be tamam. Ay Allah da seni bildiği gibi yapsın Burhan. Tamam. Hadi kapat. Bahriye Hanım. Hay Allah. İyi misiniz? Ay hiç iyi değilim Melek. Hayırdır bir sorun mu var? Ay evet hem de çok büyük bir sorun var. Ne oldu ki? Ay eski kocam hapisten çıkmış. Öyle mi? Ay, şimdi de ortak malları satalım diye tutturdu işte. Ortak mallar derken? İşte mesela sizin oturduğunuz ev. Nasıl? Siz ne demeye çalışıyorsunuz? Açıkça söyler misiniz? Ay yani üzgünüm ama evden çıkmanız gerek. Nasıl? Ne demek o evden çıkmanız lazım ya? Ya işte eski kocam tutturdu evi satacağım diye. İyi de o ev senin değil miydi? Bize öyle söylemedin mi? Yani o iş biraz karışık Melek. Ne demek karışık Bahriye Hanım? Madem ev satılıktı niye o zaman kirayı verdin? Biz niye o kadar masraf yaptık yerleştik? Ay Melek böyle bir ihtimal olduğu benim aklımın ucundan bile geçmiyordu. Diyorum ya işte adam hapisteydi. Ay ne ara çıktı, nasıl çıktı ben de bilmiyorum vallahi. Bahriye Hanım, biz seninle sözleşme yapmadık mı? El sıkışmadık mı ya? Melek biliyorum doğru söylüyorsun. Yani ben sizin gibi iyi kiracıyı bir daha nerede bulurum? Ay evimi de çiçek gibi yaptınız. Yani ben istemez miyim yıllarca oturun? Ama gel bunu bir de Burhan'a anlat işte. Tamam. Dediğin gibi yapalım. Biz gerekirse konuşalım. Hak var, hukuk var ya. Ay canım haktan, hukuktan anlayan bir adam olsaydı hapislerde yıllarca ne işi vardı? Ay Melek, sen Burhan'ı tanımıyorsun. Yani dünyanın en acayip, en kötü adamlarından biridir o. Ben yıllarca ne kadar eziyet çektim onunla. Yani buradakiler de bilmez. Ay boşanmak istedim, beni ölümle tehdit etti. Ay ne yapacağımı bilemedim inan. Hapse girdi. Bak oradan da yetişti yani. Nasıl yani? Ay bu hapise girince paraya ihtiyacı oldu. Ben de bari dedim ki yani boşanma karşılığında evin yarısını ona vereyim. Öyle yaptık, o sayede de boşandık. Ay sen sanıyor musun ki aldığım kiranın hepsini ben yiyorum? Yarısını da olduğu gibi ona veriyorum işte. Yani ne olursa olsun. Ya bize öyle ha deyince çıkaramaz ki. Ay Melek, sen bu adamı tanımıyorsun. Bak çoluğun var, çocuğun var. Yani Allah muhafaza size bir musallat olursa... vallahi çoluk çocuk perişan olursunuz. Bence siz bir an önce bu evden çıkın canım. Hadi. Yani ben zaten karşı çıkacağını tahmin ediyordum. İkna etmeye çalıştım ama kestirip attı. O rutubetin içinde ne kadar yaşayabilirler ki? Elif'in durumu da ortada. Bilmiyorum. Tamam kardeşim. İnşallah orta yol bulunur. Bir gelişme olursa haber ver mutlaka. Olur Orhan. Olur. Görüşürüz. Bir şekilde ikna etmem gerek ama
Nasıl yapacağım bilmiyorum. Latif baba, ne diyorsun? Bak baba, bu çocuk iyi bir çocuk. Terbiyeli, çalışkan. En önemlisi de kimseyi kırmaz. Gözüm, eti senin kemiği benimde de tam olsun bari. Ben bu adamı yanımda işe sokmayacağım. Cezasını keseceğim. Latif baba, bak ben seni tanıyorum. Sen yanlışı sevmezsin. Yanlış yapanın da anında cezasını kesersin. Ama inan bana, bu çocuk bir hata yaptıysa bilmeden yapmıştır. Özünde iyi bir çocuktur bu, kötü niyetli değildir. Sen bana inanmıyor musun baba ya? Sen delikanlısındır. İnanırım da. Eyvallah baba. Bak baba, ben bu borcu kapatacağım. Söz veriyorum sana, bizzat gelip dükkanını ödeyeceğim, bu bir. Bu çocukların yıldırım nikahı da benden, bu da 2 baba. Hem bak ben sana söyleyeyim, Murat aileyi gerçekten çok seviyor. Madem seviyordu, neden yüzüstü bıraktı benim kelebeğimi? Ya baba, sen de genç oldun, bilirsin bu işleri. Çocuklar yapmış öyle aralarında bir hata. Ha? Hallederler onlar. Bak bize büyük olarak kenar çekilmek düşer. Ben çekinmem gözüm. Tanımıyor musun beni? Tanımam mı baba? Çekil derken o manada değil. Hani bize düşen onların mutlu yuvasını yapmak, ondan sonrasını kendileri düşünsün. Bak baba, şimdi ne yapalım biliyor musun? Yarın değil öbür gün bitirelim biz bu işi. Ne? Nasıl yani? Diyorum ki, kıyalım nikahı baba. Tabii siz de müsaitseniz. Öyle diyorsun. Tabii ya, öyle diyorum bak. Senin kız için de böyle hayırlı olacak, inan bana. Bak, yat kalk, Erkut abine dua et. Cenazene gideceğimize nikahına gidiyoruz. Hadi yırttın ulan yine. Hadi toparlanın, gidiyoruz. Eyvallah. Artık akraba sayılırız. Eyvallah. Gel koçum, tamam. Söyledim. Çıkın evimden dedim. Peki dinleyecek mi sözünü? Ay nasıl dinlemesin? Hemen evi boşaltmazsanız manyak kocam gelir evi başınıza yıkar dedim. Hapisten yeni çıktı, çok belalıdır dedim. Güzelmiş. Biraz canını seviyorsa hemen evden çıkar. Bayağı korktu yani. Peki ne zaman boşaltacak evi? Vallahi yeni bir ev bulmak için birkaç gün zamana ihtiyacı oldu. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Hı? Onun keyfini bekledikten sonra ne anlamı kalacak ki? Yok canım. Ben zaten ona pabuç bırakmadım yani. O biraz ayak diredi ama ben hemen çıkın dedim. 1-2 güne kadar çıkarlar herhalde. Aferin Bahriye, aferin. Böyle giderse iyi anlaşırız biz seninle. Peki benim bu işten alacağım payı nasıl yapacağız? Merak etme. Sen beni memnun edersen ben de seni memnun ederim. Bugün senin için bir şeyler ayarlayacağım. Çok sağ olun. Sen benim hayatımı kararttın, hayatımı. Bana ne yaptığının farkında mısın Erkut abi? Sen beni az önce aldın, ateşin içine attın. Ne diyorsun oğlum, sen manyak mısın lan? Ateşten aldım ben seni. Bıraksaydım da kora mı çevirseydi herif seni? Ha? İnsan bir teşekkür eder. Hadi lan! Bir de kalkmışsın teşekkür bekliyorsun benden. Ulan sen az önce o Latif denen herife yıldırım nikah sözünü verdin. Yok neymiş efendim? Biz aileyle çok mutlu olacakmışız. Yok neymiş efendim? Biz aileyle birbirimizi çok seviyormuşuz. Bir de bunu biliyormuşsun ha? Ne yapsaydım oğlum? Bıraksaydım da koparsa mıydı dilini? Daha mı iyiydi? Daha iyiydi. Keşke bıraksaydın beni, dilimi koparsalardı Erkut abi. Emin ol, şu an düştüğüm durumdan daha iyi olurdu. Murat, oğlum bak böyle konuşma. Hem sen benim burada olduğumu nereden öğrendin? Baban söyledi. Latif'e borcum varmış. Onu görmeye geliyordum, baktım seni içeri götürüyorlar. Ha, yani babam sana kalktı, git oğlum Erkut, Murat'ı kurtar, kahramanlık yap dedi, öyle mi? Ya oğlum babanın hiçbir şeyden haberi yok. Latif'i tanıdığımı bile bilmiyor. Ulan vallahi billahi sen benim
Hayatımı kararttın, hayatımı. Bitirdin beni. Ya Murat, oğlum bak sen bu adamları tanımazsın. Arkalarında kaç tane leşleri var biliyor musun? İstersen tek tek anlatayım sana vukuatlarını. Oğlum ben bu Latif denen adamı 10 yıldır tanırım. Gelmeseydim eğer yarın kılıyorduk cenaze namazını. Ya bırak Allah aşkına Erkut abi. Keşke o Latif denen adam beni öldürseydi. Emin ol şu anda düştüğüm durumdan daha iyi olurdum. Murat, bak ayıp oluyor, kalbimi kırıyorsun. Ya bırak Allah aşkına Erkut abi. Başından beri yok Latif şöyle adam, yok Latif böyle adam, yok Latif kötü adam, Latif katil. Sen nesin? Ha? Sen katil değil misin Erkut abi? Sen Tuğçe'nin, Kenan abinin katilisin. Ya Murat, oğlum söyledim sana benim bir suçum yok. Arzu yaptı diyorum ya, niye inanmıyorsun? Ulan madem suçun yok, niye o belgeyi yaktın ha? Niye ortadan kaldırdın? Gidip Arzu'yu polise şikayet etseydin ya. Ya Murat, oğlum bak kazın ayağı öyle değil, bilmiyorsun. Beni bir dinle, ondan sonra neye istiyorsan ona inan. Biliyorsun Arzu bir ara akıl hastanesindeydi. Bir gün kapıma dayandı, kaçmış hastaneden. İntikam da intikam diye tutturdu. Ne intikamı? Melek ablandan intikam alacakmış. Bütün olanlar için Melek'i suçluyordu. O gün de Melek'le Kenan'ın düğün günüydü. Çok dil döktüm Murat. Yapma dedim, bak insanlar evleniyor, bırak artık, iş işten geçti. Kaçırma artık insanların huzurunu. Demez olaydım. Deliye döndü. Bu nikah olmayacak diye tutturdu. Aldı beni zorla götürdü. Düğüne mi? Yok. Nikah memurunu kaçırttı bana Murat. Maksadı nikahı erteletmekti. İnan bana, o güne dair benim bir suçum varsa o da budur Murat. Başka da bir suçum yok. Peki düğünde çıkan yangın? Ben oraya gittiğimde Arzu'nun ne yapacağından haberim bile yoktu. Sözle onu alıp eve götürecektim, öyle konuşmuştuk. Baktım elinde koca koca bidonlar, anlamadım önce ne oluyor. Meğer benzin varmış, yakacakmış. Delirdin mi sen dedim, manyak mısın? Neymiş efendim, kökten çözecekmiş olayı. Saçmalama, yapma, etme, bir ton dil döktüm Murat, inan bana. Dinlemedi beni. Deliye dönmüştü, gözü dönmüştü. Yalvardım, yakardım, vazgeçiremedim, Arzu'yu biliyorsun. Çıkardı bir çakmak. Atladım üstüne, boğuştu benimle. Gözü dönmüştü, deli gibiydi ya. O kargaşada düştü çakmak. Alev aldı her yer. Murat, çok korktum, inan bana. Görmen lazımdı, cehennem gibiydi her yer. Kolundan tuttum, götürmeye çalıştım. Ona bile itiraz etti. Neymiş efendim, yanlışlarını seyredecekmiş. Anla işte ne kadar gözü dönmüştü. İnan bana Murat, başından beri ben onu durdurmaya çalıştım. Elimden geleni yaptım. İşte böyle. İstemeden de olsa onun suç ortağı oldum. Ama sana yemin ediyorum, benim bir günahım yok. O yangını ben çıkarmadım. Konuştum de baba. Konuştum. Ne yaptınız? Ne dedi? Korkutmasaydın yine çocuğu. Benim sözümün üstüne söz söylemeye hakkı mı var? İkna oldu. Dedim ama ben sana değil mi? Ya o da beni seviyor işte. Kalk, hazırlığını yap. 2 gün sonra yıldırım nikahınız var. Nasıl? Nasıl nikah? Bayağı gelin damat mı oluyoruz şimdi? 2 gün sonra bir de. Elimizi çabuk tutmamız lazım. Ne kadar erken, o kadar iyi. Tamam babacığım. Ben hemen bir liste çıkarıyorum. Hallederim ben çarşıdan. Tamam babacığım, görüşürüz. Ay, evleniyorum. Melek, ne oldu sana? Hiç iyi görünmüyorsun. Neyin var? Sorma Veysel ya. Kafamı toparlayıp bir türlü çeviremiyorum kendimi. Ne oldu?
Bahriye Hanım evden çıkmamızı istiyor. Aa, neden? Eski kocası hapisten çıkmış. Aa, nasıl yani? Onun kocası hapiste miymiş? Hiç haberimiz yok. Öyleymiş. Evden çıkın diyormuş, başka da bir şey demiyormuş. Ya olur mu öyle şey canım? Ya hem sizin kontratınız yok mu? Öyle ha deyince çıkamazsınız ki. Adam belanın tekiymiş. Hak, hukuk hiçbir şey dinlemez diyor Bahriye. Mesela ben ne yapacağım ya? Evdekilerin ne diyeceğim? Bir de kış günü. Ya nereye gideceğiz? Ben de çok üzüldüm şimdi Melek. Ya peki bu adamı ikna etmenin bir yolu yok mu? Ya bir de Bahriye ablayla sen konuşsan. Sanmam. O da adamdan korkuyor bence. Zaten Bahriye'nin bir işe yaradığı nerede görülmüş ki? Şimdi ben de kendimi çok kötü hissediyorum. Özür dilerim. Sen niye özür diliyorsun şimdi? Çünkü en başından ben ısrar ettim o evi tutun diye. Keşke Bahriye'ye güvenmeseydim. Ya senin bir suçun yok ki Aysan. Biz hepimiz inandık ona. Denize düşen yılana sarılır işte, ne yapalım? Var mı ateşi anne? Yok gibi ama. Göz göre göre hasta ettik çocuğu. Öyle deme oğlum. Kim isterdi ki böyle olsun? Çocuk bu. Hasta da olacak, ateşi de çıkacak. Siz çocukken az mı bekledin başınızda? Elif ablam bisküvi yemeyecek mi? Kuzum, Elif ablan şimdi hasta ya. İştahı yok o yüzden. Hadi sen ye güzelce onları. Ateşi düşmüş gibi. İlaçlar işe yarıyor belli ki. Yok anne ya, tamamen iyileşmeden benim içim rahat etmeyecek. Bir iki güne kadar toparlar inşallah. Yusuf Bey tavanı da elden geçirdi. Sağ olsun. Bir süre idare eder bizi. Artık sonra bakacağız bir çaresine. Yani o kadar vaktimiz olmayabilir tabii. Elif hasta olduğu için mi diyorsun abla? O da var tabii de. Abla, hayırdır? Ya söylemeyeyim diyorum da. Başka çarem yok. Ne yapacağım söylemeyip? Abla söylesene, ne oluyor? Bahriye Hanım evi boşaltmamız gerektiğini söyledi. Ne? Ne demek evi boşaltın diyor? Vallahi aynen öyle söyledi. Abla şunu bir en başından anlatır mısın? Ne oluyor? Ya bugün atölyede Bahriye Hanım geldi yanıma. Anlattığına göre evin yarısı eski kocasınınmış. İşte kocası hapisten çıkmış yeni. Paraya da ihtiyacı varmış. Bu yüzden de evi satmak istiyormuş. Bizim de bir an önce buradan çıkmamız gerekiyormuş. Ya çıkın demek de oluyor mu bu işler? Yani biz o kontratı boşuna mı imzaladık? Tamam, ben de aynı şeyleri söyledim işte. Ama söylediğine göre eski kocası belalının tekiymiş. Başınıza musallat olur sonra dedi. Ne yapacakmış? Zorla mı çıkaracak bizi? O işler o kadar kolay mı ya? Oğlum adam hapisten yeni çıkmış, duymadın mı? Maazallah ya bir zarar vermeye kalkarsa? İşte Bahriye Hanım da aynen böyle söyledi. Yani adamın sağ solu hiç belli olmuyormuş. Abla o kadın senin gözünü korkutmaya çalışmış. Ben söylediklerinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Yalan mı söylüyor yani? Niye durduk yere böyle bir şey yapsın ki? Yani evin tadilatını da yaptık. Ne malum daha yüksek fiyattan kiraya vermek istemedi. Yok sanmam. Yani bilemedim şimdi. Velev ki doğru. O zaman ne yapacağız? Anne. Söyle yavrum. Yoksa yine sokaklarda mı kalacağız? Ama öyle oluyorsa Elif ablam daha çok hasta olur. Kızlar, ya yok öyle bir şey. Korkmayın siz. Neyse çocukların yanında konuşmayalım daha fazla. Ne yapsak yani? Bir avukata falan mı danışsak? Ben Yusuf'la konuşacağım. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde.
olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip bitiyor dilimde son